Kader ortağım. En efendi gezginine. Hoş geldin. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, Ya. Şu ikili Şili'nin baş düşmanı. Kızım ne haber? İkisi de çok soyuldu bu çocuklara. Evet, çok fena soyuldu. Ne yapıyorsunuz? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi valla, Aşırı ne yapayım? sıcak. Çok sıcakmış bugün ya. Santermo'ya gideceğiz de nasıl gideceğiz? Metroyla mı gidiliyor? Sen İşte buralısın. buraya çok Sen... yakın ama hiç bakmadım. Aa. Ama buraya çok yakın Santermo. Aa doğru, haritadan baktım Evet. şöyle sanki bir ana cadde Hatta geçiyorsun. yürüyebiliriz biliyor musun? Bir bakayım. Oraya varıyorsun gibi. Kaç Yürüyelim dakika bence. gösteriyor yürüme? 4 kilometre. Yani kaç dakika yürüme? Aşağı yukarı 45 dakika, 1 saat Yürüyebiliriz. arası. Bir Ne saattir diyorsunuz? 1 saat mi diyor? Ben yürürüm, fark Yürürüz, etmez. dönerken bir şey bineriz. Hem Olur. de biraz yolları görmüş olursunuz. Olur, olur. Olur. Dostlar tamam. sizlere Cansu ve Işıl'ı takdim edeyim. Cansu olmazsa döneriz YouTube kanalını izleyenler Cansu'yu zaten tanıyacaklardır. Bu arada Ali nasıl oldu? Ali İyi mi? Bir şeye az ihtiyacı çok var mı? hiç uyuyamamış dün gece, o yüzden katılamadı bugün aramıza. Evet, normalde 4 kişi. Evet, 4'ümüz olacaktık. gezecektik ama maalesef Ali birazcık rahatsızlanmış. Dedi Ali beni affetsin bugünlük ya da günü değiştirelim dedi. Dedim şimdi Burak'ın ne kadar kalacağı belli değil. Bugün halledelim. O Ondan sonra gelince başka bir gün yine onunla da bir yaparız. video çekmeye çalışırız. Evet. Ya da bir şeyler yaparız. Evet, Canlı evet. yayın açarız vesaire. Bir şeyler yapar, telafi ederiz. İyiyiz. Olmazsa Döneriz kanalını takip edenler zaten Cansu'yu tanıyorlardır. Ve kader ortağım Işıl. Işıl'la biz Brezilya'da tanıştık. Daha 1,5 sene önce olmuştur. Evet. Yo. Ve benim Brezilya'daki son zamanlarımda beraber Favela'da. orada favelada tanıştık. Son günümde hatta Rio'da. Daha sonrasında Peru'da denk Mer- geldik. Ne Beraber güzel videolar Ay, çekmiş. evet O ya. görüntülerin gitmesine Hepsi ben gitti. çok üzüldüm Hepsi ya. gitti. Biz beraber dağ yürüyüşü falan yaptık. Onu konuştuk Çok güzel. geçen gün Burak'la. Çok güzel anılarda da hepsi gitti. Şili'de bu arada soyuldu Işıl'da maalesef. Onun bütün çantasını çaldılar. Yani kızcağız bir tek telefonuyla kalmıştı. Kader Yani ortağıyız. benzer yani kıyafetler kaldı sende de kıyafetler de bir şey değil yani asıl gidenler Senin donu gitti. bile Maalesef. yoktu ama. Gerçekten. Evet. Donuma kadar Evet sayıldı. ya. Hadi bir şey söyleyeceğim. Yürüyerek konuşalım. Aynen, yürüyelim, aynen. Sanki buradan böyle gitsek bir bak bakayım yürümeyi nasıl görünüyor. Şu sol tarafa Ha. bir yerde mi kalıyordu? Sanki böyle gidip sola dön. Burası San Cristobal'e gidiyor. Ben dün arkadaşımla Buradan da kaldım. San gidebiliriz. Cristobal'de o da bu sokaktan dümdüz yürü. Bir tane böyle ana caddenin köşesinde Sen kalıyor. buraya Çok 5 yakın. dakika uzaklıkta falan kalıyordun yürüme mesafesi. 15 Buradan da dakika. gidebiliriz. 15 dakika. Tamam, buradan Böyle gidelim. devam edelim. Ups, ak bir dakika. Hop aman. Biz Türk mantığıyla atlıyoruz yola da. Evet. Geçelim, bence geçeriz. Hava mükemmel, şanslıyız. Evet, çok şanslıyız vallahi. 2-3 gündür sıcak değil, çok güzel. soğuk değil. Bazen bir çok sıcak yapıyor, yakıyor, fark etmiyorsun. Ama yağmur yağmasından Evet. iyidir ya. Ben sevmiyorum yağmuru. Çarşamba sanki %40 yağmurlu gösteriyor. Sen ne kadar kalacaksın buraya? Birkaç gün daha buradayım sanırım. Okay. Sonrasında bakalım. Perşembe Planlar günü planlar. Bilmiyorsun. Tamam, söyleyeyim. Yani birkaç plan var aklımda. Bugün bir hesap kitap yapacağım. Yarın kararlaştırmış olurum. Ama birazcık kalmak istiyorum burada. Dinlenmek istiyorum. Biraz da Ya video burası da editlemem tam lazım. dinlenmek için doğru yer ya aslında. Evet ya. O yüzden- Hakikaten çok yoran bir şehir değilmiş burası. Metropol. Çok kalabalık. Ama Trafiği sessiz de bol. kalabiliyorsun. Evet ama yormayan bir şehir. Lima neydi öyle ya? O kadar ya. Ya limon- Metrobüs ya. Metrobüs Ya. olan bir şehirden. Burada da var gerçi metrobüs biliyor musun? Normal otobüs kullandım ben. Metroda kullandım ama metrobüs görmedim. Metrobüs gibi böyle onların da kendine ait bir şeyle hatları var Aa, böyle. evet, Onun orta- dışına çıkmıyorlar ve Metrobus yazıyor. Hadi canım. Vallahi. Sen iyice buralı oldun sen de ha. Aynen. Yok ama ben ilk geldiğimde binmiştim ona. Kaçtığım şeye tekrar kavuştum diye. Sen Rozario'ya gittin mi? Rosario'ya gitmedim. Ha, Işıl'ın köyü Köyü, Rosario. benim Işıl'ın Gitmek lazım. Işıl'ın köyü. Abi Rosario'da 2 Türk var. Bir Benim sen? dışında, benim dışında. Ha, senin dışında. Bir tane kız arkadaşım var. Arjantinli birisiyle evli. Diğer Türk ki imam. İmam mı? Ha, diğeri. Evet. Hadi ya. Yemin ediyorum. Cami var Rosario'da ve onun imamı Türk. Beni de şu köşede 2 tane Kankam. misyoner kız durdurdu. Ben de baktım böyle hani gülümsüyorlar falan, dedim herhalde konuşacaklar. Ben de kiliseye gelir misin dedi. İsa kartı alır mısın dedi. Hayallerimle oynadılar ya. Yani kankalarım nasıl? Ortam süper Ortam Rosario. süper ya. Rosario'da. Ya gelmek istiyorum Rosario'ya aslında ama işte plan çok böyle bölük pörçük oldu bende. Ne yapacağımı bilmiyorum Şimdi şu an. Rosario'nun tek özelliği yani ama bazıları sevinecektir. Messi'nin yeri bir kere. Aa, evet, Messi ve O yüzden Che'nin doğduğu yer. Messi'nin evi var işte ve bir tane o park alanı var orada işte futbol sahası oyun oynadığı çocukken falan. Babaannesi falan hala orada yaşıyormuş Evet galiba. aynen. Bir de Che Guevara. Aynen. Orada doğumlu. O yüzden Che'nin evi falan. Öyle. Tren gidiyor böyle güzel tarafa. Tren gidiyor aynen. O zaman bir bakayım ya. Çünkü
kuzeye de çıkma planım var. Güneye de inme planım var. Başka yere de geçme planım Yok var. şimdi şöyle, eğer ben Arjantin'in çoğu kısmını gezdim. Eğer hani oralar gezilecekse Rosario gerekli değil kanka. Boşu boşuna paranı harcama. Ben sana fotoğrafları gönderirim. Burası Çiğ'nin evi, burası Messi'nin doğduğu yer. Aynen Ama öyle. çok maliyetli değil zaten Rosario'ya gidip gelmek ya. Tren olayı güzelmiş bak. Trene binmek için Rosario'ya geçebilirim Sen aslında. niye otobüste geliyorsun, trenle gelmiyorsun? Tren çünkü çok uzun sürüyor. 8 Hadi ya. saat falan sürüyor. Çünkü çok Otobüste yavaş gidiyor. 4-5 saat filandır. Aynen. Bir de Rahatsa denenir aslında. ya rahat. Ben ilk geldiğimde buraya Rosario trenle gittim. Bak çok iyi hatırlıyorum, 800 pesoydu. Hadi canım, 1 dolardan daha az yapıyor şu O an. zaman için dolar 200'dü. 4 dolar. 4 dolar falandı yani böyle. Ama otobüsler daha pahalıydı. Yani hani böyle dedim ki bu ne ya? Pardon ya, 300'dü. Bir dolar falandı yani hani böyle Oo. 300. 300'ün 1 dolar olduğu zamanlar. Hemen hemen 1 yıl önce o zaman. 2 yıl olacak. 2 yıl olacak. Aynen 2 yıl. Hadi ya. Ocak ayı. Sen bir ay sonra gelmiş Şubat'ta. Sen ne zaman Yok, ben geldin? Ocak'ta Siz de geldim. 1 yıldır Ocak- falan buradasınız Biz değil 1 mi? yıldır buradayız ve 2 yıldır Güney Amerika'dayız. Sizin şimdi hikayeniz Güney Amerika'ya geldiniz. Anlatmak ister misin? Anlatayım. 2 yıl önce Ocak ayında geldik. İlk Buenos Aires'ten başladık. Sonra 3 ay Buenos Aires'te kaldıktan sonra yola çıkmaya karar verdik ama buradan ayrılmak çok zordu bu arada. Yani dedik ki yani biraz daha kalalım falan. Az daha hiçbir yeri gezemeden sadece buraya yerleşmiş olacaktık. Sonra Ali beni gaza getirdi. Cansu dedi biz gezmeye geldik, burada kalamayız çünkü burası çok güzel, çok güzel bir şehir. Hani insanları bizim insanımıza çok benziyor, çok sıcakkanlılar. Her yer yeşil, özlediğimiz bir görüntü. Ondan sonra bir şekilde yola çıktık. İşte Bolivya. Ben sizi Bolivya'da tanıdım evet. işte. Ben sizi Bolivya. Çünkü sen de çünkü- Bolivya'ya geçecektin. Evet, ben de Bolivya'ya geçecektim. Sınır açık mı kapalı mı onu araştırıyordum. Siz de bir sorun yaşamıştınız. 5 YouTube gün. videolarınızı orada izlemeye başladım ben. Evet, 5 gün sınırda kaldık. O videolarımızı izleyenler varsa bilirler. Çok acılar çektik orada. Sonra da işte Meksika'ya gitmedik de işte Kolombiya'ya kadar dediğin zaman bir yere, hani Meksika'ya kadar gittik doğru oluyor değil mi? Ama Meksika'ya Aradaki gitmedik. bütün her yeri görmüş Aradaki olman Orta gerekiyor. Amerika'yı gördün mü? Costa Rica falan. Orayı Ha, Orta görmediysen- Amerika değil. Tamam. Bolivya. Ha böyle düz ne geliyorsa sırada. Kuzeye doğru çıktınız siz Evet, Kolombiya'ya evet. kadar. Ekvador, işte Peru, Bolivya. Sonra bir daha Kolombiya'dan Şili'ye döndük. Hı hı. Çünkü uçak biletleri oraya daha ucuzdu. Evet, çok garip bir uçak bileti sistemi var Evet. ya burada. Mesela Hiç bir tahmin arkadaş etmeyeceğin gelmiş. yere daha ucuza uçuyorsun. Uruguay'a uçmuş. Yarı fiyatınaymış Allah çünkü. Allah. Meksika'dan Uruguay. Meksika'dan Buenos Aires yerine. Kim Bu arada gider dikkat Uruguay'a edin. ya? Eğer hani böyle bir yolculuk yapmak istiyorsanız gideceğiniz yerin yakın yerlerine de bakın. İşte atıyorum Buenos Aires'e gelmek istiyorsunuz, Arjantin'e. Fakat Paraguay, işte Uruguay çok yakın. Oraları da mutlaka kontrol edin. Daha ucuza bilet bulabilme şansınız oluyor ki olmuş. Biz de işte ucuz bilet bulduğumuz için Şili'ye gittik ki zaten de gitmek istiyorduk. Ama çok pahalı olduğu için bizim Çok gözümüzü pahalı maalesef. korkmuşlardı. Seven Türk. Evet ya. Biz sevdik. Ben çok bir kurulmuş oldum şu an Şili'ye. Bizim başımıza herhangi bir şey gelmedi. Biz de Valparaiso'da da uzun kaldık bu arada. Yani bir Evet, buçuk ay hatırlıyorum. falan kaldık. Pucón zaten çok güvenliydi. Evet, sizin Daha Pucón aşağısı. videolarınızı da hatırlıyorum. Yani takip ediyordum ben orada sizi. Bolivya'dan sonra takip ettim çünkü Hı hı. Ali ile aranızdaki muhabbet çok güzel. Hı hı. Ali'nin tepkileri çok güzel. Senin ara ara böyle durup şarkıya girmen çok güzel. Acayip keyif alıyordum videolarınızdan. Böyle Teşekkür nadir ederim. böyle sık takip ettiğim kanallardan bir tanesi. Ben de Burak'ı şöyle tanımlıyorum. Burak'ın sevgili takipçilerine söyleyeyim. Türkiye'nin en efendi gezgini. Çünkü bizim gezginler biraz daha böyle şeyler. Bana Nasıl ifade edilir bilmiyorum da. biri şey yazmıştı. Abi sen çok efendisin. Hiç gezgin tipi yok sende. Biraz boz kendini lütfen yazmıştı. Hala o video. Kameranın arkasında neler oluyor acaba? Bu arada Dur. Oraları açma dur. Dur. tamamen yansıtacak mısın Burak'cığım? Ben de sana kendi kanalında bir soru sorayım. Efendim? Sen tamamen sen olabiliyor musun kanalında? Yani %100 bence kimse Olamaz. olmuyor. Ben çünkü mesela şöyle bazen özel hayatımı yansıtmak, mesela özel hayatım bana kalsın Evet. isterim şahsen. Yani çünkü insanlar öyle şeyler yazıyor. Gel buraya, gel, nereye kaçıyorsun? Gülüyor arkada pis pis. Şöyle, ben şunu sevmiyorum. İnsanlar oturdukları yerden senin özel hayatına bam güm yorum yapıyorlar ya. Evet. O çok keyifsiz. Yani tatsız bir şey. Çünkü özel hayat herkesin kendi özeli. İstediği gibi yaşar. Evet. Ben mesela onu sevmiyorum. Özel hayatımı çok göstermemeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Seyahat ediyorum. İnsanlarla olan diyaloğum, gezdiğim yerler, deneyimlerim, başıma gelen iyi şeyler, kötü şeyler. Bunlardan ibaret. Ya beni bu kadar tanımaları yeterli. Beni ne kadar tanımaları
gerekiyorsa o kadar O gösteriyorum zaman kendime. atıyorum %50'ni görebilecekleri kadar. Çok daha fazlası aslında. Sadece özel hayatım yok ya. Özel hayat çok önemli. Ay ya özel hayat %50 yapıyor mu? Yapıyorsa bilmiyorum. Özel hayat Ya- yapar ya. Hardcore yaşadığına bak. Senin özel hayatın ne kadar yer kaplıyor? Çok bir özel Kaplamıyor hayatım, galiba o kadar. çok bir özel hayatım da yok aslında Yani ya. çok dağlarda vakit geçirdiğin için, trekking yaptığın için aslında biraz daha hani biraz şehir hayatında daha fazla sosyalleşme oluyor Evet ama ya. dağlarda biraz Ben daha zaten şehre bir tek eğlenmeye geliyorum. Yani keyif almaya gidiyorum. Hani olursa bir partiye gideyim, insanlarla tanışayım, sohbet edeyim, muhabbet edeyim. Peki şey yorucu geliyor mu? Bana mesela o bir tık yorucu gelmişti bir süre sonra. Sürekli yer değiştiriyorsunuz, tamam mı? İşte atıyorum Şile'ye gidiyorsunuz, başka bir yerde gönüllülük yapıyorsunuz. Gönüllülük yaptığınız yerde binlerce insan var. Herkese aynı hikayeyi anlatıyorsun abi. Evet, İşte Türkiye'den geldim, bu yüzden Evet. geldim. Ne yapıyorsun Artık sen burada? şeye oturttum yani. Hani şu kadar yıldır geziyorum, şuraları gezdim, böyle yaptım. Böyle 30 Bazen saniyede insan tak tak görmek tak. istemiyorsun asansör işte. konuşması, elevator Öyle. speech derler ya böyle Aynen kendini öyle. 3 dakikada tanıt, bırak Evet. profesyonelleşmişsin artık. Vallahi öyle ya. Ama bir de yoruyor insanı çok Bence sık çok hareket et. yoruyor. Hareket etmek yoruyor Evet. insanı yani. İşte beynin de yoruluyor. O yüzden insanlarla muhabbet etmek istemiyorsun bir yerden sonra. Ben bir de O çok Türkçeyi kötü unuttum ya. Samimi söylüyorum. Türkçe sürekli İngilizce. Hı hı. Artık ana dilim İngilizce oldu. Hı hı. İlk konuştuğum dil İngilizce. Şimdi burada İspanyolca konuşmak zorundasın. oluyor. O birbirine karışıyor. karışıyor. Zaten o ikisini karıştırıyorum. İspanyolcam çok iyi değil, İngilizcem de mükemmel değil. Kameraya Türkçe konuşuyorum. Geçen gün Feriha ne demek Türkçe'de ya? Onu unuttum. Hala aklıma gelmiyor. İşte o kermes bence. Kermes. Kermes gelmedi aklıma Evet, biliyor musun? bize bir gün çok gelmemişler yine saat. Diyorum ki Feriha ne fuar olarak Pazar çevriliyor ama desek. değil. Kermes. Pazar Sokak desem. pazarı desem sokak pazarı da tam olmuyor. Karşılamıyor. Kermesi aradım biliyor musun ben günlerce ya. Biz de öyle bulamadık falan. Biz de öyle aklımıza gelmedi. Ama kermes bir kapsamda yapılmıyor muydu ya? Ya Ben böyle işte okullarda falan bir yapılıyordu ama başka ne karşılar ki Feriha'yı kermes yani dışında? sokak pazarı işte bizde de çok var Ama yani. böyle kermes ya çok. Bir de Kermes. hani atıyorum sadece el yapımı şeyler satılıyor falan. Ha, öyle evet. kuralları Evet. var ya. O yüzden. Ana ne güzel lan. Yerim lan seni. Şey vardı ama bir yer böyle Santelmos Market yazıyor diye ama o diğer Fotoğrafına baktım ama çok görmedim. şuradan geliyor o ucundan. Diğer taraftadır belki asıl ana giriş. Şimdi burası Santelmo'nun marketi. Meşhur Santelmo market. Aa bak Yunan komşularımız. Evet hatırlıyorum. Lan musakka var. Komşu. Santelmo markete geldik dostlar. Burası. İlk iki videoda gezmemiştim burayı. Burada da antikalar var. Çok güzel antikalar. Bayılırım antika gezmeye. Kasetçiler falan çok Harbi güzel. mi? Antika şeyler var. Hiç şeydeki Güney Amerika'daki o mercado kültürü yok. Biraz daha farklı. Bizdeki Cihangir. Hani Değil mi? anladın mı? Böyle biraz daha sosyetik bir pazar. Evet biraz yani. daha sosyetik belli. Ama fiyatlar bizdeki gibi sosyetik değil yani. Daha Gayet mı iyi? makul aynen. Tamam güzel. Burada bir kahvaltı yapalım. Şimdi Santelmo markete geldik. Burayı gezeceğiz. İlk iki videoda gezmemiştim burayı. Bu videoya saklamıştım. Bir önceki videoda da bahsetmiştim sürprizim var diye. Arkadaşlarımla gezecektim. Tabi Ali de aramızda olsaydı çok güzel olurdu. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Messi. Seninle aldığımız bütün o şeyler çalındı ya. Magnetler falan. Aa. Pardon hepsi çalındı. Seninle aldığımız kaldı. Oo, Bir tek o onlu kaldı. Pardon desculpe. Burada plaklar var. 1897 yılında kurulmuş burası. Göçmenler için kurmuşlar bu marketi. Eski bir market yani. Ve Arjantin'deki en büyük kapalı çarşı olarak geçiyor burası. Lan ne güzelmiş burası ya. Bir sürü böyle antikacı var. Está bueno ese es original. Por esto lo puedes Dokunmayınız yazıyor. Eski telefonlar, Graham Bell telefonları. Şunları kurcalasak Kütahya porselen buluruz kesin ha. Çok güzel baksanıza. Burada chorizolar var. Latin Amerika'nın sucukları diyeyim ben direkt. Mangalda yapıyorlar bunları. Bunun kilosu 2700 peso galiba. Ya da tanesi de 2700 olabilir. Yani 2.7 dolar. Bayağı lezzetli oluyor mangalda. Bayağı lezzetli oluyor. Mesela şu 1.3 dolar. Kilo yazmadığına göre bir salkımdır diye düşünüyorum. Burada peynirler var. Arjantin'de de çeşit çeşit peynir var. Denemenizi tavsiye ederim yani. Burada da bayağı bir peynir yeme kültürü var yani. Kökleri İtalyan olduğu için çoğunlukla her şeyin içerisine peyniri de katıyorlar. Bayağı bir lezzet katıyor yani. Güzel oluyor.
Havanna. Burası Arjantin'in en meşhur alfajoresisiymiş dostlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bizim Halle'yi biliyorsunuz değil mi? Burada alfajores diyorlar. Merienda zamanında yiyorlar genelde. Nedir merienda zamanı? Videoyu takip edenler hatırlayacaktır. Akşam 5 ile 6 arasında yedikleri öğüne merienda diyorlar burada. Alfajores çok fazla tüketiyorlar. Bildiğiniz Halle ya. Böyle çikolatalı, bisküvili, tatlı, güzel bir şey. Arada dulce de leche falan var, süt reçeli var. Gayet lezzetli. Ben seviyorum. Tabii bir Halle değil. Halle sevgimiz bambaşka. Nasıl, kıyafetler ucuz mu? Fiyatlar ucuz da ikinci el bunlar. İkinci el bunlar. O zaman böyle- ikinci el pazarı gibi bir şey de var Evet. içerisinde. Yani Tamamen ikinci antikacıların el yanında. bunlar. Evet evet. Yani çok güzel bir şey bulamadım ama Bayağı bir kalabalık ya. Çok fena bir kalabalık var ha. Harika empanada. Hadi empanada yiyelim. Şuraya bakalım bir. Şu yukarıya mı çıkıyoruz? Burası bayağı büyükmüş ya. Çok fazla turist var. Çok turistik bir yer ya. Burası böyle çok lokal. Yani zannetmiyorum öyle olduğunu. Ben ilk lokal market diye düşünmüştüm ama turistikmiş bu arada. Ama eski püskü baksana. Ya şeyi eskiden böyleydi de çok zamanla çok fazla turist geldikçe evrimleşti yani. Şuraya Ben baksana. de sanki 20 yıllık Yıldır. hani vallahi 20 sene önce ablacığım buralar. Teyze, ne zaman taşındın buraya? Burası mesela ben 2 sene önce geldiğim zaman bu mağazaların hepsi dolu değildi. Bazıları vardı, bazıları yoktu. Aa hurma. Güzel hurma yok burada ya. Aa, arkadaşım dün hurma ikram etti bana. Hintli bir arkadaşı vermiş. Yine güzel. Yine küçük daha büyükleri var işte sanırım. Aa, bu yaş yani. hurma. Bu ya... Ben böyle Kudüs hurmasından Yaş bahsediyorum. hurma. Sen kuru mu seviyorsun? Yok yaş seviyorum. Yaş mı seviyorsun? Büyük seviyorum ama. Tamam, İran'da hep onu ikram ediyorlar çayın yanında. Yaş ve şey böyle iri iri. Kudüs'te yemiştim ben. Ha, ben bilmiyorum. Kudüs Ben kuru hurması. seviyorum böyle. Birazcık ben yaş. kıtır kıtır oluyor ya. Ben onu seviyorum. Bak buranın çikolataları ve dondurmaları çok güzel Arjantin'i. Dondurma nerede yedim? Cordoba'da yedim. Güzeldi. Rapa Nui diye bir yer var burada bu arada. İzleyenlere de buraya gelirseniz eğer Rapa Nui'ye dondurma yemeye mutlaka gidin. Bu arada bu dükkan çok Çikolatacı güzelmiş mı? arkadaşlar. Çikolatacı mı? Aynı zamanda. Gözüme çarptı ve harika bir şey değil mi? Ne kadar fiyatı? 38 bin. 38 dolar. Uf. Fena. Pahalı. Çok acı ya. Ha. İçtikçe yumuşuyor ama çok sert bir Bazıları içecek. şeker koyuyor. Şeyi çok güzel baksana ama. Şu, bayılıyorum şu kaplarına. Güzel ama ne pahalı ya 60 bin. Mate. Evet, burası birazcık lüks. Aa, bu çok iyiymiş ya. Sen sevdin mi mateyi? Amatayı çok her gün içiyorum. Harbi mi? Arjantin'den Sen daha çok Arjantinli oldun ha. Sen iyice buralı oldun. Ben buraların toprağın bu toprağın insanıyım ben. Ya tam bize çok uyuyor Arjantin. Şöyle hani gezgin olarak çok belki wow bir durumu yok. Ama işte pizza, makarna bakar mısın? Çok İtalyan yani. Hani Şey, çikolatası Akdeniz kültürü yani var böyle birazcık, zevk verici belli. maddeler çok güzel yani. Hani işte çikolata, bira çok ucuz, şarap çok ucuz, şarap güzel. Ya $1,5 şarap alabiliyorsun ve kötü değil şarap yani. O yüzden Mendoza şarabı dünya ünlü zaten. aynen çalıştım ya orada ben. Aa, doğru, sen çalışmıştın. Aynen. Yani ellerimizle şaraplar yaptık Arjantin'de. Kıymetini bilsinler. Aynen bu ellerle. Bu ellerle. Bu ellerle mi yaptın? Burası da pazarın yemek kısmı. Şöyle göstereyim. Yemek alıp gelip bu masalarda oturup yiyebilirsiniz dostlar. Şöyle bir sürü restoran var burada. Çok turistik, çok kalabalık ya. Adım atılacak yer yok. Bir empanada aldık şimdi kahvaltı yapalım diye. Işıl'ın önerdiği bir empanadacı vardı burada. Şimdi onu deneyeceğiz. Bir baktım da şurada oturabilecek bir yer bulabilir miyiz diye. Şurada bir iki kişi, 3 kişi sığışırız aslında ama Nereye gidiyorsun? çok sıcak çünkü ya. Oturmayalım burada. Dışarı çıkalım bence. Dışarıda o San Telmo. Burada da butiklerin olduğu kısım. daha keyifli olur hani ya. Evet evet ya, burası bayağı havasız. Bir de çok insan var. Çok fazla gürültü var. Kalabalık. Hafta sonları böyle turist akını oluyor burada. Evet. Ben bu kadar kalabalık olacağını hiç düşünmemiştim. Cumartesi pazar hep böyle. Hafta içi çok sakin. Şunu görmeye gittin mi? Bu burada. Evet, bunu soracaktım size Mafalda. nerede diye. Mafalda'yı. Yazınca çıkar. Böyle oturma yeri var sadece bir şey Evet. yok Bir ya. karikatür değil mi o Aynen, Mafalda? aynen.
Çizgi film karakteri. Mateleri çektim mi? Bayılıyorum Çektim ya. ya. Çok güzel. Hakikaten mate sevdin mi ya? Mateyi sevdim. Ama o sen ayrı. şekersiz içiyorsun genelde her şeyi. Herkes şekersiz içiyor buralılar. Hayır, genel olarak o kahveyi şekerli falan içiyor. Bir dakika oraya... Güzel bir semt burası ya. Çok bana hitap etmedi mate. Ama şeker koysam bence güzel olur gibime geliyor. Hiç denemedim. Stevia koy, Stevia'lar var ya tatlandırıcı. Aa evet, bak o da Onlardan mantıklı. koyunca güzel oluyor. O da Ben böyle mantıklı. seviyorum. Bir de arkadaşım içine nane falan ekliyor. Başka bitkiler ekleyince daha güzel oluyor. Kokonat ekle. Kokonat çok güzel oluyor. Kokonat dibine. Dibine. Evet, kokonat tozu. Mate taktikleri. Ve de mate. Hola chicos. Gracias. Suyun sıcaklığı çok önemli. 70 derece mi öyle bir şey? Allah Allah. Onu öğrenmemiştim. Bizi Şey değil mi biz? Tarihi eser. bu ruh hastaları niye burada yemek yiyor diye bizi çekti Bu çocuk. şeyli vegetables. Bu zaten Domatesli peynirli değil mi bu? Bir de fesleğenli. Fesleğenli. Domates, Çok güzel peynir, tadı. fesleğen. Işıl'ın önerdiği bir empanadacıya gittik. Şöyle ucundan birazcık koparmıştım. Bakalım. Empanada yiye içim dışım empanada oldu ama hiç bıkmıyorum. Yemin ediyorum çok lezzetli ya. Bizdeki hamur işi işte ya. Bayılırım hamur işine. Bak bunu ilk defa deniyorum. Bayıldım. Aa çok güzelmiş. Domatesi yememiştim önceden. Çok güzelmiş. Ben bu tosta da çok seviyorum. Kaşar, domates. Fesleğen. Fesleğen harika. Aa, bayıldım be. Bayıldım be. Yam 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 yam. Sen ne yiyorsun? Benimkisi vegetables. Ispanak. Sebzeli. Bulamadım Türkçesi. Yardura. Sen ne yiyorsun Cansu? Aynen. Aynı mı? Burada Domatesli de Cansu önerdi. Hakikaten güzelmiş. Ben etli aldım, onu da gösteririz. Bu kızartma Kolombiya'da asıl kızartma çok ünlü. Burada çok yok ama bazı yerler yapıyor, bakarız şimdi. benimki patlıcanlı falan. Aa, ben de söylemiştim bir tane bundan. Tat Yok tadına yok, bak. ben de söylemiştim ya bir dahakine yiyeceğim. Ben Tadına bayılırım bak. patlıcana. Bayılırım patlıcana. Hadi ya. Senin Favorim sevmediğin neydi? Bir şey sevmiyordun sen. cilantro. Ben de sevmiyorum onu. Ne diyor kişniş? Aynen. Çok bir de mantar çok sevmem. Bir de çiğ domatesi yemem. Artık Mantar- alıştım ama. Domatesli. Garip olan Ama domatesli. bir şeylerin arasında artık yavaş yavaş yemeye başladım yani. Mantar sevilmez mi ya? Çok sevmiyorum ya, yiyorum da çok sevmiyorum yani. Bazen çok kötü geliyor tadı bana. Mantarın tabii çeşidine göre değişiyor. Nasıl yaptığına falan. Evet. Herkes çok tuhaf bakıyor bize ha. Burada oturduk şöyle. Açız artık kahvaltı. Evet ya. Saat 3:30 oldu. 2:30 güzel. Dede. Dedeciğim saat kaç? Dedeciğim. Mesela ayağımız milletin kafasına geliyor ya. Kolyemi gösterelim Burak. Böyle bir kolye aldık. Şu an üstümle hiç uyumlu değil. Ama 4000 pesoya yani 115 TL'ye böyle bir kolye aldık. Bence fiyatı güzel. Gayet uygun. Arjantin'deki fiyatları sen daha iyi biliyorsun. Evet, evet. Sen söyle, burada kiralar, onları da sormak istiyorum sana. Kiralar nasıl, yaşam Kiralar, standartları eğer nasıl, kabanın alışveriş nasıl? Burada tekstil pahalı. Ve tekstil ürünleri hiç kaliteli değil. Kaliteli olanlar da çok pahalı. Onun dışında kiralar, eğer kabanın içinde Palermo'da işte ne bileyim Vişa Crespo'da falan oturmak istiyorsanız, Biraz daha merkeze yakın yerler merkeze aslında. yakın yerlerde oturmak istiyorsanız yine çok pahalı. Çünkü Amerikalı online çalışan insanlar buraya çok fazla geliyor. Hı hı. Dolayısıyla onların da Piyasayı doları olduğu için yükseltiyorlar. piyasayı yükseltiyorlar. Çünkü burada bir Amerikalı olarak, online çalışan bir Amerikalı olarak yaşamak çok avantajlı. Mesela çok aşağı ya. yukarı ne kadar kiralar? Yani şöyle söyleyeyim, minimum 500 dolardan başlıyor ama eşyalı her şey içinde. Ama ancak böyle güzel oturulabilir bir eve böyle bir 750-800 dolarla oturabiliyorsun. Bizim için çok pahalı fiyatlar bunlar. Ama Buenos Aires'in dışına çıkınca, diğer şehirlere gidince Tabii Rosario'da mesela köyüm 100-150 100 dolara ev kalıyoruz bulamıyorsun. biz şu anda. aylık kira. Aylık kira, 2 oda bir salon. Ebeveyn banyo diyormuşum, yok hayır. Ama oranın Abart, vatandaşı. abart. Şimdi sen kaça tutacaksın Rosario'da?
Genel fiyatı tutarsın da yani balkonlu yeni bir daireden bahsediyorum. Ama böyle büyük geniş yerleri gördüm, 300 dolara falan var ama bütün ev yani. Güzel. iyi. Yani Buenos Aires'ten çok daha avantajlı ama küçük şehir orası. Aynen Buenos ama Aires gibi arabayla 3 değil. saat. Yani Evet. eminim Tuzla'dan Büyükçekmece'ye çalışmaya giden insanlarla aynı ihtimalle. seviyede Büyük bir ihtimalle. yolculuk yani. Kısa süreliğine tatile geliyorsanız iyi paralar ödemeniz gerekiyor ama uzun süre oturacaksanız eğer burada daha uyguna evler bulunabiliyor. Şöyle 3 aylık şeklinde tutuyorsunuz evlere. 3 ay sonra ev sahibi zam yapıyor kiranıza. Anladım. Eğer peso ile tuttuysanız. Çünkü peso dolar biliyorsunuz Değişiyor sürekli. çok değişiyor. Ama Ben geldiğimde 800'lerdeydi. 1000'e çıktı mesela. evet. Peki market nasıl? Bence Şunun en sevdiği çok konu çünkü iyi. market Çok direkt bana güzel. mesaj attı, kanka çok mutlu olacaksın markete gidince diye. Ya market çok acayip. Biberle domates pahalı. Sebze Ki pahalı. bizim en çok kullandığımız şeydir yemeklerde yani. Evet. Ama onun dışındakiler Et ucuz. mesela çok ucuz. Yani ucuz. roka, maydanoz, patlıcan, kabak onlar falan aşırı ucuz yani. Ben vejetaryenim de o yüzden bunları biliyorum. Etin- Et de çok ucuz Etin herhalde. kilosu mesela, ben etin en iyi yerini gösterdiler bana arkadaşlarım. Bakıyorum kilosuna 4,5-5 dolar. Evet. Yani hayvanın en lezzetli yeri. Evet. En pahalı yeri 4,5-5 dolar kilosu. Bunlar Bana hep çok et uygun geldi. yiyorlar. Arjantinler sürekli Sürekli yiyor. et yiyorlar ya. Yemek kültürleri çok geniş değil bu arada. Geldiğinizde Türk mutfağına eğer uzun kalacaksanız özlüyorsunuz ister istemez. Ne yazık ki. Çünkü bizim mutfağımız gerçekten çok renkli. Evet. Yaptıkları tek şey et, pizza, Makarna. kızmasınlar bana Arjantinliler, makarna. Onun dışında dondurması çok güzel. Yani buraya geldiğinizde İtalyanlardan dolayı çünkü çok güzel dondurmaları var. Pizzaları da o kadar güzel değil. Yok, Yağlı ben ve çok kalın hamur. sevmedim ya açıkçası. Bir yerde bir İtalyan pizzacısına götürdüler Güzel beni. pizzaları var. O aynen güzel pizzaları var ama mesela bu geçen gün yediğim, size söylediğim o Gerin miydi neydi? Orayı çok beğenmedim. O mesela. değişik bir tarz ya. Uzun yıllardan beri. İtalyan yeri orası. O bence ya. Ekmeği bol, karın Evet doyuran. abi, o fakir pizzacısı o. Bize göre abicim. Aynen. Ne Ucuz ama arıyorsun da? doğru. Yani Ne bayağı arıyorsun? 2 tane 2 dolara bayağı karnını doyuruyorsun orada yani. O açıdan güzel. Marketin en güzel yanı alkol çok ucuz. Ben de bir Alkol bayağı ucuz ama. alkol çok ucuz. Yani Yani Alkol 1,5 dolara severler- şarap içiyorsun. Alkol mesela severler San çok Telmo sevecektir gittiğimiz ya, o bizim Arjantin'e. market bayağı turistik bir yer ve ben gördüm hani ev yapımı biri. Hani normal marka Efes işte bizdeki reklama giriyor mu kanka? Boş ver kanka, yap. Efes bizi ulaşsın. Bulaşın bize. Sponsor ol bize. Yani 1300'dü. Yani Aa, çok turistik iyi. bir yerde baktım 1,3 hani dolar. Hiçbir şey. yani Türkiye'de 100 lira falan olmuş herhalde bira bilmiyorum ki. Turistik yerde daha da pahalıdır yani. Aslında yemesiyle içmesiyle üzmeyecek bir ülke aslında Arjantin. Evet, şarapları çok güzel ve ucuz onun dışında. Bir de bunların Fernet'ini denedin mi? Fernet kola var. Çok kötü ya. Bak mesela çok Çok kalitesiz kötü ya. gömleklerin olduğu, şimdi anlamadıkları için rahat konuşuyorum. Çok kalitesiz gömleklerin olduğu bir standtayız ve herhangi bir gömlek fiyatını soracağım. Bakalım dediğim doğrulanacak mı? Pahalı olduğunu düşünüyorum çünkü. Es cuánto vale? 32.000 pesos. Todo es con Eh, fracción y voltería premium. 32 dolar arkadaşlar ve çok kalitesiz yani. 32.000. 32.000 pesos. Of. İşte 32 dolar ve yani Ama bence terletir. Hani iyi bir kalitede değil falan. Yani 32 dolar. Şöyle bir gömleği Asya'da bedavaya atıyorlar üstüne Tabii, yani. tabii. Giymezsen dövüyorlar. vardır bir özelliği. Muchas gracias. Gracias. Allah'tan ne dediğimizi anlamıyorlar. O yüzden buraya kıyafet alışverişi yapma umuduyla gelmeyin. Burası da güzelmiş ama bu arada. ha. Evet çok Böyle renkli. parkın etrafında böyle bir sürü şey. Şu anda tango yapıyorlar galiba. Yapıyorlar mı tango? Şu an yapıyor. Olabilir. Aynen. Şurada yapıyorlar, evet. Küt saçlı ablamız var orada, onu gördüm. Güzel bir kermes. O kelimeyi artık kullanabilirim burası için. Güzel takılar var. Umarım telif yemem ya. Şurada tango yapıyorlar. Telif yersem de bu görüntünün üstüne koyarım. Oo, bravo! Dayı geçerken yeteneğini sergiledi gidiyor. Vay, arabaya baksana. Biliyor musun? Hop hop, gel kenara gel, çarpılacaksın. Küba'da otostop çektim, beni böyle bir araba aldı, biliyor musun? Normal ama orada. Hayır, normalde Ama otostopu orada almıyorlar kolay kolay. Ha, Para onlar- vermen gerekiyor, bir de böyle bir araç durmuyor yani orada. Ama orada hep böyle arabalar var. Ya benzer arabalar var. Eski model araba çok var, evet. No. Söylesenize siz de bir şeyler hadi. Mercedes abinin, Hola. abinin tatlıları. Abi çok kral ya. Ben bir tane şarkı söyleyeceğim. Mercedes Sosa. Polisler dolaşıyor yine burada. Anladığım kadarıyla bu tarz böyle birazcık turistik olan bölgelerde bayağı bir Daha polis iyi olur, dolaşıyor. Evet.
Çünkü çok fazla hırsızlık olayı oluyor turistik bölgelerde. Palermo'da da oluyor bu arada. Evet, geçen gün Palermo'da denk Gündüz geldim vakti ona. fark Gündüz etmiyor. vakti, evet. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu biraz üzücü bir olay. Gündüz vakti bir turisti bayağı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler. Yapma ya. Evet, yani Bunu vermediği duymadım için. İşte telefonu ver, paraları ver falan diyor. O da vermiyor. Burada vereceksin. bıçak, silah çektikleri zaman hiç karşı koymaman Direkt gerekiyormuş. vereceksin. Çünkü Ama sen yapmışsın mesela, ne cesaret. Yeni geldiğin için mi o zaman Brezilya'da? Brezilya'da ben bilmiyordum. Yani şöyle bir bıçak vesaire bir şey görmedim ellerinde. İki, bir de o zaman yeniydim yani. Hani birazcık daha böyle. Türkiye'den geldik Aynen. kardeşim Hani diye. biz de Türk'üz kardeşim mantığıyla. Ama gerçi direkt bana öyle bıçak olsa onu gösterirdi. Direkt saldırınca ben de refleks yumruk attım. Öyle olunca onlar kaçtı, ben de Oradan kaçtım. yırttın, Oradan bir şeyde yırttım. yakalandım diyorsun. Evet ya. Ama Olacağı burada bir şey istedikleri zaman, böyle bıçak Alıyorlar. vesaire gösterdikleri zaman saplıyorlar. Çünkü burada insanın canının kıymeti yok, bir değeri yok yani. Arjantin'de çok olan bir olay değil, yanlış anlaşılmasın. Brezilya'da daha fazla öldürme olayları oluyor. Evet, maalesef. Ama burada da oldu yani, olmadı değil. Birkaç Evet. olay var bildiğim duydum. Bir de yakın zamanda geçmiş olsun sana da saldırdılar. Evet. Boynundan şey Benim çalmaya boynumda çalıştılar. böyle bir kolye vardı. Biraz kalın ama böyle bir tişörtün içindeydi kolye. Güzel çalıyorlar ya. Sadece şuradan görünüyordu kolye. Bunu da altın sanmazlar umarım ya. Sanabilirler ya. Bence çıkar. Böyle şuradan üstüne bayrak attılar. Kalabalık bir yerdeydim ama. Bayrak attılar ve böyle "Aa!" falan diye böyle bir eğlenceyle geldiler O yanıma. esnada Tabii tuttuklarını hissettim boynumdan altını. Hemen şuradan tuttum, ben de çektim. Onlar da çekti. Koptu. Kolyenin yarısını aldılar ama en önemli kısmını kurtarmış oldum. Çok geçmiş Neyse olsun başımıza ya. daha Çok kötü bir geçmiş şey olsun. gelmedi. Çok teşekkür ederim. Sizin YouTube maceranız, biz onu konuşuyorduk. Videonun Ha, başında evet. yarım kaldı. Ben sizi Bolivya'dan beri takip ediyorum. Fırsat oldukça halen izliyorum. Samimiyetle sizi takip ediyorum. Çok Sen teşekkür buradasın diye ederim. değil. Ola. Keşke Ali de burada olsaydı. Evet. Onu da tanısaydı insanlar ki tanıyanlar vardır. Eminim sizi takip edenler vardır. Etmeyenler de bu arada olmazsa döneriz YouTube kanalı. Abone olursanız, benden de selam Ya, gönderirseniz teşekkür videolara, ederim. yorumlara çok sevinirim. Pişman olmayacaksınız. Özellikle Arjantin'e yerleşmeyi düşünenler, Latin Amerika'da bir yaşam kurmayı düşünenler kesinlikle takip etsin. Çok Bu arada annemler de takip ediyor sizi. Valla. Evet. Biz bu arada normalde... Hop. Biz de gezgin olarak başladık yani bu yolculuğa. Evet. Hani gezeceğiz, paramız da çünkü şey diye düşündük. Yani en fazla bizi 6 ay götürür. Ay atlıyorum. 6 ay götürür. Sonra da işte hani kasarsak da böyle gönüllülük işleri yaparsak 1 yıl götürür, ondan sonra döneriz dedik. Kanalın ismi olmazsa döneriz Evet. zaten. Ama sonra bir süre sonra dedik ki yani biz yapabiliyoruz abi, bir şekilde kalıyoruz. Evet. Hatta bir ara Şili çok pahalı dedikleri için takım akı sattık. Burada da sattık gelip. Sonra bir şekilde bir şeyler yerine oturdu. Tekrar ikinciye buraya döndükten sonra YouTube bize para kazandırır oldu. Ve burayı da çok sevdiğimiz için buradaki deneyimlerimizi aktarıyoruz. Şu anda yani içeriklerimiz tamamen Arjantin'de. Yaşam nasıl, fiyatlar nasıl, ev kiraları, buraya gelen Türklerin deneyimleri, işte burada tanıştığımız insanlarla yaşadığımız deneyimler gibi şeyleri paylaşıyoruz. Ama eminim bir yerden sonra yine bir geziler vesaireler olacaktır. Olacak. Biz şu an oturum almayı bekliyoruz. 2 ay içinde herhangi bir sıkıntı çıkmazsa oturumumuzu aldıktan sonra artık ülke dışına çıkabileceğiz. Evet. Çünkü çıktığımız zaman bize şey diyecekler, siz illegalsiniz deyip bizi geri gönderme Evet. durumları var. O yüzden şu an çıkamıyoruz. Yakın mesafeleri de aslında birazcık para sıkıntısından yapamıyoruz yani samimi olmam gerekirse. Çünkü yani bir yere gitmek gerçekten artık çok maliyetli. Maalesef. Kalmak, Maalesef öyle. ne bileyim yol parası, yeme içme. Burada şimdi ucuza Ali ve ben ayrı 2 odada kalıyoruz ve çok da uyguna kaldığımız için burada biliyorsun gıdaya ulaşmak da çok kolay. Evde de yaptığın sürece çok az para harcıyorsun. Ben diyorum Türkiye'de olsam ben bunu kat ve katına harcardım. O yüzden yani. ben şeyi fark ettim. Türkiye'den buraya ciddi bir gelip yerleşme isteyen bir kesim. Evet. Ben bugün önüme Evet, bakmıyorum dikkat hiç. Kaldırımda köşede yürüyoruz ya, 2'dir düşecektim bak, 3.'üne düşmemiz inşallah. Çok fazla insan var gelip buraya yerleşmek isteyen. O Var yüzden ama ben her zaman şunu söylüyorum. Buraya yerleşmek isteyen insan profilinin online çalışan ve dolar kazanan bir profil olması gerekiyor. evet, dolar Yani o yanlış kazanan birisi anlaşılmasın. ve biraz daha iyi miktarlar kazanan birisi gerçekten çok güzel bir yaşam Evet, sürer evet. Arjantin'de. Yoksa burada geleyim mesela, eğer şey düşünüyorsanız işte geleyim ben burada çalışayım, burada yaşayayım, burada çalışarak para kazanmak bir hayal. Yani İspanyolcanız yok bir kere. Hani olursa eğer İspanyolcanız tamam, o zaman başka. Belki de bulabilirsiniz. Ama İspanyolca yoksa burada İspanyolcası olanlar bile çok az para kazanıyor. Doğru. Öğretmenler ne kadar kazanıyor biliyor musun? Ne kadar? 350 dolar. Şaka yapıyorsun ya. Doktorlar 350 dolar. Oo. Çok kötü yani.
Onu bilmiyordum bak. Tabii. Asgari fiyatlar böyle. ücret de o tarz Asgari bir ücret fiyat ne kadar? diye biliyorum. Emekli, asgari ücret 160 dolar. Asgari ücret 160 dolar mı? Ben Şey, internette 300'lerde bir şey okudum Yok, ama 160 dolar. çok azmış ya. Ama asgari ücretle çalışan sayısı çok az burada. Evet. Bizde Türkiye'de öyle değil mesela. Evet, Türkiye'de %50'nin üzerinde 50'nin diye biliyorum üzerinde. ben. Burada çok az olduğu için ya yoksa 160 dolar burada kim yaşasın? Yaşayamazsın ki. Evin olursa Belki. belki evet yaşayabilirsin. Evde yaparsan sürekli falan. Evet, gelen yerleşenler de bu arada mutlular. Çoğu mutlu. Mutsuz olanlar da oluyor çünkü ne beklediğinle alakalı aslında. Ne bekliyorsun mesela sen buradan? Eğer buradan kolay sosyal yaşama erişmeyi, ucuza işte tiyatroya gitmeyi. Çünkü her köşe başı tiyatro. Ama onun için de dil bilmen gerekiyor. Yani sosyalleşebilmek için İspanyolcayı konuşuyor olman gerekiyor. O zaman beklentin İspanyolca öğrenmekse gel burada öğren. Evet. Hem mesela bizim gittiğimiz dil okulu ne kadar biliyor musun? Ne kadar? 4 aylık 20 bin peso. Şaka yapıyorsun. 4 aylık 20 bin peso. 4 aylık 20 dolar yani. Evet. Oo, çok iyiymiş Şimdi ya. biz ikinci kura geçeceğiz. Bu sınav olacak. Ama işte onunla oturum alınamıyor bizim gittiğimiz okulla. Üniversitelerim var. Onların da aylık 100 dolar. Aylık 100 dolar. Buenos Aires Üniversitesi'nin dil okulu. Ama onunla oturum alabilme Şansın hakkını... olabiliyor. Evet. Olabiliyor diye duydum. Henüz kesinleşmedi. Yani kesinleştiğinde kanaldan bununla ilgili bilgi vereceğiz. Ama yani bence burada yaşaması çok keyifli. Yani Brezilya kadar tehlikeli değil. Gıdaya ulaşmak kolay. Ne bileyim, ev bulduğun sürece bir sıkıntı yaşamıyorsun. Öyle biz şimdilik buralardayız. Türkiye'ye bir Ağustos gibi bir gidip görmeyi istiyoruz. Ama yol paraları çok pahalı. Türk Hava Maalesef. Yolları bizi duyuyor musun? Lütfen şu yol paralarını biraz düşürün. Gözünüzü seveyim. Çok pahalı biletler. Çok Biletler pahalı. çok pahalı. 1000 dolar civarında. 1500 dolar Yanına gidiş getirdiniz yolu. bizi, baksana Ne sıraya oldu? girmişler fotoğraf çektirmek için mahvoldu. Mafaldamı bırakın. Mafalda. Rahat bırakın mafaldamı. Ben de gireceğim sıraya. Ben de çocuğum. Ha yok ya, Allah. videoda göstermek istiyorum. Arkadaşıma fotoğrafını çekip göndereceğim. Söyledi de Mafalda'yı da ziyaret et San Telmo'ya gidince diye. Girelim sıraya. Ben de gireceğim. 18 yaşından küçükler girsin sıraya. Efendim, kanalımıza okay. Valla ben bilmiyorum aslında. Mafalda'yı hiç izlemedim. Sen izledin mi Burak? Yok, hiç izlemedim. Okey, Şimdi o yüzden- Rosario'nun verdiği bilgilerle. Aynen, şu an ev öğrendim. arkadaşının verdiği bilgilerle anlatıyoruz. Eğer yanlış bir bilgiyse lütfen yorumlara yazın diyormuş. Şimdi Mafalda aslında bir yazar var. Yazarın ağzından politik konuları, feminizmi, işte küresel ısınmayı anlatan bir karakter. Yanındakiler de arkadaşları. Gösteriyor musun? Gösteriyorum. Hepinize Ha, öyle. merhaba. Aynı mahallede yaşıyorlar. Aynı mahallede yaşıyorlar. Aynı okula gidiyorlar. Susanita mı? Susanita, evet. Susanita soldaki. Daha sürekli- geleneksel bir Evet. yaşantıyı temsil ediyor Susanita. Aynen. Mafalda Mafalda zaten konuşan aynı sınıftalar bunların hepsi. Susanita böyle evlenmek istiyor, çocuk sahibi olmak istiyor. Böyle sürekli hani klasik bir aile yapısı kurmak istiyor. Diğer arkadaş neydi bunun adı? Fakir. Fakir Neydi? adı ne? What was the name of? Manolo. Manolo. Da fakir bir aileden geliyor. Ailesi çok çalışmış etmiş. Yani böyle birazcık sosyal konulara değinen. Çocuklar Hem- üzerinden hem- sosyal konulara Evet, değiniyorlar. ama hem çocuk hem de gençlere hitap eden bazı konuların küçük çocukların anlayamayacağı bir hikaye anlatıyor. Acayip bir sıra var, ilgi var Evet. yani. Ve gitgide büyüyor sıra. Bak şurada da şeyler var herhalde. Hediyelik eşyalar. Hediyelik eşya dükkanı var Mafalda'nın. Böyle Yani oturup küçük bir fotoğraf kız çek- çocuğunun ağzından aslında bir şeyleri eleştiriyor yazar. Aynen. Aynen, tatlı. Tatlı ya. Baksana And there tipe. is another friend more. Ah. Felipe. 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 Anne. Nice Bir tane man. daha bir arkadaş varmış Felipe diye. Burada değil şu anda. Nerede? Nerede? I don't know, yeah, but ¿Qué he's hace like Felipe. It's like he really likes to play with these guns, like the West. Ha, Western style. Yes. Batı şeyi. Silah Silahlarla seviyor oynamayı Felipe. seviyormuş. Yes. Hanımcık bir kızı. Benim pek yorumum, ay ne kadar çirkin bir kız. Cansu var. İnsanlara böyle bakamayız. Küçük kız ama yüzü büyük gibi falan. Ama işte vermek istediği bu burada çizerin. Tupac Shakur. Yalnız burası Palermo'dan daha güzelmiş ya. Tabii Daha tabii. böyle şey. San Telmo hakikaten Palermo'dan En daha eski güzelmiş. yerleşim Boca'dan da yerlerinden daha bir güzel tanesi. bence. Boca en eskisi ama. Evet. Boca şehrin Palermo kurulduğu biraz yer daha diyorlar. lüks kalıyor. Evet, Yani Palermo burası bir biraz tık daha lüks. underground. Burası Karaköy tadında. İstanbul'dan bir yerler söylüyorsun ama hiç bilmiyorum, biliyor Evet musun ama ya? Karaköy burası bence. Karaköy kıvamında. Bilir beni izleyenler. Evet. Doğru. Beni takip edenler. İzleyenlerin çoğu İstanbul'dan bu arada. Beni izleyemezler. Instagram'dan izler. Ah be, Peru videolarında izleyecekler ben seni. YouTuber değilim, inanır mısınız? 2 yıldır geziyorum ama YouTuber.
Açalım sana da bir kanal. Yok ben Vallahi bak. Podcast Tutar. açacağız ona, podcast. Podcast. Sen podcast'ı aç, ben söz paylaşacağım hemen diyeceğim. Ben de. Dinleyin. Dinleyin bu kızı. Anlatacaklarımız var. Aa Messi. Messi. Bunda niye sıra yok? Hadi bakalım. Lan ne güzel yapmış ha. Yine aynı şeyin. Yine geldik döndük dolaştık Santelmo Market'e geldik. Market burası mı? Aynen. Değil mi? Mercado no? Mercado? Mercado. Tamam biz o zaman diğer tarafından girdik. Biz şu Başka yerinden şuradan çıktık. yürüdük. Tamam. Ben hiç dikkat etmemiştim Messi'nin şeyine, grafitisine. Ya biz de gençler ne güzel muhabbetlerimiz oldu dağda. O Peru kadar videolarında. güzel içimize- Ben bu arada çok böbürlendim. Çünkü çok zorluydu. Çok da Ya, komikti o yüzden. O Peru videoları ah ya. Ve Neyse. birbirimizi daha önceden gördük ama Peru'da tanıdık birbirimizi. Muhabbetimiz orada ilerledi. Bahadır diye bir arkadaşımız daha vardı. O kadar iyi anlaştık ki üçümüz ve sanki böyle 40 yıldır dağda yürüyormuşuz gibi beraber. Bayağı keyifliydi, güzeldi yani ve çok Yolda fazla çok- geyik muhabbet dönmüştü. Evet ya. Onların gitmesine üzüldüm vallahi ya. Neyse anılarda kalsın. Anılarda kal. Instagram'dan paylaşacağım Evet. fotoğraflarını. Paylaşalım. Senin isyanlarını falan orada anlatırım. Hatırlıyor musun o günü? Hatırlamaz olur muyum? Ya böyle bir şey yok. Aldılar beni 4000-5000 metreye çıkardılar. Sonra dedik ki bir saat daha yürümemiz gerekiyormuş. Buraya kamp atamıyormuşuz. Işıl bir başladı isyana. Ya ama Beni çok bırakın zordu da ya. gidin. Yani, Ben yürümeyeceğim. yani gerçekten tebrik Çok- ediyorum. Bu Vallahi- işler çok zor işler Ben asıl ben yani. seni tebrik ediyorum. Hayatında ilk defa sırt çantayla böyle yaklaşık 4500-4600 civarına çıktı ve uzun bir gezi yaptı ve ağzından gık çıkmadı. Sadece işte o bir saat ekstra yürüyeceğimiz gün, o da Evet, en o da- zor gündü ama. Evet, Geçit geçtik o gün. Geçidi geçtiğimiz gün. 1000 metre tırmandığımız gün, belki de daha fazla. Hayır bir de şöyle hani çok yürüdük. Su kaynağında kamp atacağız. Evet, su su kaynağı yok. var diye beni kandırdılar, gittik, su yok. Dedi ki daha yürüyeceğiz, dedim yürüyün, işemeyin. Bir şey yapmayın. Orada bir Yemeyin, ufak bir- içmeyin. Orada ufak bir isyan etti bize ama tek oydu yani. Onun dışında ben mesela şu ana kadar yaptığım yürüyüşlerde insanların çok fazla sızlandığını gördüm çünkü zor oluyor. İlk defa o kadar yüksek bir lokasyona, noktaya çıkıp o kadar uzun bir yol yürümek ve gıkını çıkarmamak bence büyük başarı. Evet, o yüzden Helal çok olsun. komikti o video çünkü ben bilgisiz olduğum için bu konuda yastığımla geldim. Uçaklarda, Hani otobüslerde böyle konfor yastıkları oluyor ya, bir baktık onunla geldi. Dedik kız sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Biz 50-60 kilometre yol yürüyeceğiz, o yastık ne? Ay canım, konfor, bir de French press'imle. Bak burası çok güzel arkadaşlar. Ben de dükkan. Dükkan. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Burası otantik. Evet, retro diyor ama. Otantik ya bura. Pahalı, %100 pahalı. Neyse, anılarda kaldı. Instagram'dan Evet ya, ben fotoğraflarını ama çok komik paylaşacağım. French press'imle ve yani boyun yastığımla 5000 kadar bir seviyeye çıkmayı hayal etmişim. Helal olsun bana. Güzel Tecrübe. fotoğraflar, güzel anılar. Saçlarımızı düzeltelim. Gideceğiz ha. Sen Like we are going so far away. İstediğiniz saatte gelin. Ciao. Ciao. Tamam. Görüşürüz akşam. Bir şey lazım olursa. Milli maç değil mi o ya? Milli maç değil mi o? Hayır. Değil şey mi? var ya hani Eva Peron için. Ha, onu bilmiyorum ben. Mi Argentina. Ha, onu bilmiyorum ben. Bir şey lazım olsa yazın ha. Gelirken getirelim. Hadi görüşürüz, bay bay. Okay, Vamos. vamos a Vamos. un lugar. Una picture for Messi. Okay, no. Ne kadar güzel renkle, baksanıza. Dökülmeye başlamış. Buenos Aires'in en pahalı semtine geldik şimdi. Puerto Madero. Karşımızda gökdelenler var. Zengin kesim burada yaşıyormuş. Arkadaşım Rosario'yu hatırlayacaksınız. Bir önceki videonun sonunda kendisiyle buluşmuştuk. Sizlere tanıtmıştım onu. Cansu ve Işıl'la ayrıldık. Onlar eve döndü. Cansu'ların kanalını takip ederseniz çok sevinirim. Olmazsa döneriz. Videolarına beğeni, yorum atarsanız ve benden de selam gönderirseniz beni de çok mutlu edersiniz dostlar. Bazı yerlerde inşaat sürüyor burada. Buenos Aires'in yeni yüzüymüş burası.
Dostlar şöyle bir yere geldik şimdi. Haritada burası su olarak gözüküyor. Bir geldik yemyeşil. Arkadaşıma soruyorum, diyorum ki hani nerede su? Burası diyor. Bir eğildim. Bildiğin bataklık burası. Bak ördekler yüzüyor orada. Üzerini böyle yeşil bir bitki kaplamış. Bildiğin bataklığa dönmüş burası. Ama öyle koku moku bir şey yok. İnsanlar da buranın kenarında böyle oturmuşlar. Bir şeyler yiyorlar, bir şeyler içiyorlar, takılıyorlar, muhabbet ediyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. İlginç bir yer burası. Hani görüntü olarak güzel. Bayağı bildiğim böyle yemyeşil, piknik alanı gibi, futbol sahası gibi bir yer gözüküyor ama tabii ki de giremiyorsunuz oraya. Biz de oturduk buraya. Mate içiyoruz şimdi. Rosario mate hazırladı. Şöyle göstereyim. Yerba mate. 1 kiloluk böyle paketlerde satılıyor. Rosario içti, sıra bende. Birisi ikram edince hayır demiyorum ya. Yani tadı her ne kadar benlik olmasa da içiyorum. Acı, halen acı. Hakikaten halen acı ya. Bazen çok kaynar su koyuyorlar. Rosario şey diyor, 70 derece ya da 80 derece soğuması gerekiyormuş. Fazlası olmaması gerekiyormuş. O da önemliymiş. Bitkiyi yakıyor yoksa. Arjantinli oldum iyice. Baksana elde mate takılıyorum böyle. Bu videolukta bu kadar olsun dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif aldınız. Sizleri hem Işıl'la hem Cansu'yla tanıştırmak istemiştim. Dışarı çıkacaktık. Elime kamerayı da almak istedim. Muhabbetimizi kaydetmek istedim. Bir yandan da etrafı sizlere göstermek istedim. Yani maksat onları da tanıyın istedim. Keşke Ali de bizimle birlikte olabilseydi. Dördümüz beraber gezecektik aslında ama Ali maalesef rahatsızlanmış. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve ben Buenos Aires'ten ayrılmadan tekrardan görüşebiliriz. Cansu'ların kanalını tekrardan sizlere söylemek istiyorum. Olmazsa döneriz. Takip ederseniz çok sevinirim. Ben severek takip ediyorum. Bir bakın. Seveceğinizi düşünüyorum açıkçası. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Yorumlara da benden selam göndermeyi unutmayın lütfen. Abone olun, takip edin, videoları beğenin. Benim videolarımı da beğenin. Abone olun, takip edin. Yorumlara bir şeyler yazın. Zil de açmayı unutmayın lütfen. Ben video paylaştığımda böylelikle haberiniz olmuş olur. Adios amigos diyorum kendinize. Çok iyi bakın. Matemle birlikte takılıyorum burada. Güle güle. Gule gule. We say in Turkey güle güle. Adios. Gule gule. Güle güle. Gule gule. Adios.